Selamlar dostlarım ve canlarım. Hasta olduğum şu günlerde izlemek için birkaç bir şey ararken eski izlediğim serilere denk geldim. Ve dedim ki bu serileri ben bu kadar sevmiş ve ben bu kadar izlemişken neden sizlerle paylaşmayayım? O halde hiç de sizi bekletmeden direkt ben sevdiğim yapımları sizlere önereyim. Ben bunu yaparken siz de aşağıda bir like tuşuna bastıktan sonra abone olup kanalda yeniyseniz ise bildirimleri de açmayı unutmazsanız çok sevinirim dostlarım. İlk olarak çocukluğumun en sevdiğim yapımlarından bir tanesi olan Scooby-Doo ile başlamak istiyorum. Scooby-Doo Gizem Avcıları yapımı oldukça tatlı bir yapım. Neden diye soracak olursanız da dostlarım, her bir sahnesinin birbirinden farklı olduğu ve her bir sahnesinin her yaşa, her şekilde ve her bir biçimde hitap etmesi bir yanda dursun, oldukça büyük gizemlerin içinde aldığı, pek çok yetişkin şakaların olduğu ve pek çok göndermelerin içinde yer aldığı muazzam bir seri bana göre soracak olursanız. Çünkü neden seriyi bu kadar sevdiğimi şöyle anlatmam gerekirse size dostlarım, bu seride Warner Bros. Animation ve Cartoon Network ekibi tarafından hazırlanması bir yanda dursun, serinin içerisindeki göndermeler, gizemler ve pek çok sahnenin birbirinden daha güzel olması, özellikle Scooby'nin bazı esprileri ve Shaggy ile birlikte uyumu zaten ayrı bir tat olsa bile, her maceranın birbirinden farklı olması ve her maceradan çıkarılacak dersin bile farklı olması bir kez daha bu yapımın ne kadar kaliteli olduğunu gösteriyor dostlarım. Ve bu efsane yapım tabii ki de 2010'da başlayıp 2013'te de son bulmuştur. Toplamda 2 sezon sürmüştür ve her sezonda birbirinden kaliteli, her bölümde birbirinden güzeldir. Umarım siz de benim gibi beğenirsiniz dostlarım. Beşinci olarak önerebileceğim yapım ise yeni Batman ve Superman macerası diye geçecek olan seri. Seri 2000 yılında son bulmuş ve 97'de de başlamıştır. Normalde bunun tam tersini anlatmam gerekir, benim de farkındayım ama bırakın bu seferlik böyle olsun. Bu seri genel itibariyle sadece Batman ve Superman etrafında dönmüyor dostlarım. Serinin içerisinde pek çok süper kahraman var ve bunların içerisinde adalet birliği var ve genelde Superman ve Batman'in içerisinde bulunduğu uyum bir yanda dursun, onların yaşadığı dünya bir yanda dursun ve onların ana hikayesini, evrenlerini, hatta geçmişlerini, hatta çizgi romanda değindikleri pek çok şeyleri anlatan efsane bir yapım. Yani bilirsiniz ki bazı çizgi romanlarda bazı şeyler az beyaz perdeye yansır ama burada animasyon tadında olduğu için pek çok şekilde yansıtmışlar ve pek çok çizgi romanların efsane serisini ve efsane bölümlerini bölüm içine katıp bizlere sundukları zaman dostlarım tadından gerçekten yiyilmiyor. Bir sonraki anlatacağım, bari en azından bu kadar DC'den ilerledik, tekrardan DC'den ilerleyelim mantığıyla anlattığım Genç Kahramanlar serisi. Bu seri tamamen yardımcıları konu alan ve yardımcıların kendi içerisinde, evren içerisinde dağılan hikayesiyle birlikte dostlarım, olgunlaşmalarını, büyümelerini, yaşadıkları sorunları, yaşayacaklarını ve hayatlarındaki pek çok şeyleri bir yana dursun, süper kahramanlıkla ilgili hayatlarını bayağı ele alan tatlı, sevimli ve bir o kadar heyecanlı bir yapım. Yani seri ilk olarak 2010 yılında başlamış ve 2019 yılına kadar devam etmiş. Toplamda 4 sezon sürmüş ve 98 bölümden oluşuyor. Yani bana göre soracak olursanız o kadar kaliteli bir yapım ki dostlarım. İçinde bol bol güzel sahneleri bulabileceğiniz, çok heyecanlı, çok aşk dolu, çok dramatik ve aynı zamanda aşırı mükemmel diyebileceğimiz bir uyuma sahip. Yani hiçbir süper kahramanın diğerinden fazla gösterilmediği, bütün her şeyin denge biçiminden git ve çoğu bölümün birbirinden farklı olduğu, her izlediğiniz saniyede acaba az sonra ne olacak diye bir 5 dakika düşünebileceğiniz ender yapımlardan bir tanesi. Sırada çocukluğumda çok özel bir yer alan, izledikçe aşırı derecede keyif aldığım ve size canı gönülden tavsiye etmekle birlikte bu sabah bile izlerken aşırı derecede böyle mutlu olduğum bir yapım olan Adventure Time var dostlarım. Adventure Time'ı aranızda bilmeyenler yoktur ama kısacası anlatmam gerekirse size Adventure Time'ı, Finn isminde insan bir çocuğun yanında Jake isminde tatlı mı sevimli, konuşan ve sihirli olan bir köpeğiyle birlikte çıktığı ender ve güzel bir hikayeyi anlatıyor. Ama ve lakin şöyle bir ayrıntı var ki, bu genç çocuk bu U dünyası içerisinde yer alıp pek çok karakterin hayatını kurtaran, pek çok kişiye yardım eden ve yıllar boyunca bir sürü insanın elinden tutup her türlü şekilde onlara yardımcı olmak için her şeyi yapan koca yürekli bir kardeşimizdir. Yapım ilk olarak 2010 yılında başlayıp 2018 yılında sona ermiştir ne yazık ki. Toplamda 10 sezondan oluşup
283 bölümlük bir macera ile nokta koymuştur dostlarım. Ve sırada bir diğer seri olan Ben 10 serisi var. Bu seri kesinlikle çocukluğumun en güzel yerlerini süslemesi bir yanda dursun, çocukluğumun içinden gelen ve izlediğim her bir saniyeye aşina olmam bir yanda dursun, bütün karakterlerini ezbere bilmem kadar çok doğal, çok nadir ve çok sevdiğim bir dizidir. Hepimiz bu koca yapımda Bill Gax'ın sürekli benim peşinden koşmasına mı yanmadık? Hepimiz bu koca yapımda Kevin'ın manyaklıklarına mı şaşırmadık? Ve hepimiz bu koca yapımda Doktor Animo'nun mutantlarına mı olduğunca şaşırmadık dostlarım? Ben değil de siz söyleyin. Tabii şöyle bir olay var ki dostlarım, bölüm yabancı ülkelerden daha önce piyasaya girdiği için ilk bölüm 27 Aralık 2005'te tam 2'de piyasaya soktuğu için Cartoon Network yabancı yerlerde. Son bölümü ise 2008'de yabancı ülkelerde kalkıp da vizyona soktu. Ama ve lakin bizim ülkemizde 2008'den sonra gösterilmeye başlandı ve en son 2010'da da yapıma ufak bir nokta konuldu. Ama ve lakin bu süreç zarfında da toplamda 4 sezona imza atılmakla beraber 49 bölümde ortaya çıktı. Yani aşırı derecede efsane bir yapım, aşırı derecede güzel bir yapım. İzleyiciniz her bir saniye kesinlikle değecektir. O yüzden size canı gönülden tavsiye ediyorum dostlarım. Bir sonraki yapım aşırı derecede keyif aldım. İzlerken çok mutlu oldum ve izlemekten aşırı derecede keyif aldıktan sonra bu efsane yapımın acaba devamı gelecek diye beklediğim, devamı geldikten sonra bile büyük bir keyifle izlediğim Avatar Son Hava Bükücü. Kısaca bu yapımdan bahsetmem gerekirse Avatar Aang 100 yıl önce avatarlığını bırakmış ve avatarlığa sonradan dönen, aynı zamanda 100 yıl boyunca bir buz kütlesinin içerisinde hapsolan, kendi uçan bizonuyla birlikte yanında dostu Sokka ve Katara ile birlikte bütün ulusları gezip uluslarda bütün usta bükücüleri bulup onlardan bükme dersi öğrenip en sonunda da tabii ki de Ateş Kralı olan Oza'yla büyük çarpışması için hazırlıklar yapan, ardından binlerce kişiyi ve binlerce insana yardım etmiş ve bütün dünyanın, ulusun ve bütün egemenliğin huzuru, barışı ve mutluluğu için büyük görevini tamamlayacak olan Avatar Aang'in hikayesini anlattığı bu efsane yapım dostlarım. İlk bölüm 2005'te başlamış ve son bölüm 2008'e kadar devam etmiş olan bu kocaman seri toplamda 3 sezondan oluşuyor ve 61 bölümcükten devam ediyor. Ama gerçekten şunu söyleyebilirim, izleyebileceğiniz her bir bölüm, her bir dakika ve her bir saniye o kadar muazzam ki, çünkü karakterlerin gelişimi, karakterlerin hikayesi ve yan karakterler, ana karakterler olmak üzere herkesin birbiriyle onların uyumu o kadar güzel ve o kadar tatlı ki dostlarım. Yapım gerçekten de mükemmel bana kalırsa. Evet dostlarım ve canlarım, size anlatmak istediklerim buradan buraya kadardı. Umarım siz de benim düşüncelerimi kendi düşünceleriniz gibi benimseyip sevmişsinizdir. Bir sonraki gün ve bir sonraki videoya geçmeden önce umarım altta düşüncelerinizi ve görüşlerinizi paylaşırsınız ve umarım yarın çok daha güzel günlerde birbirimize karşılaşırız. O zamana kadar kendinize çok çok iyi bakın, hoşça kalın.